Aralık geldi ve bütün müzik platformları şu anda en çok dinlediğiniz müzisyenleri, albümleri listeliyor değil mi? Eğer listenizde Beyoncé yoksa hemen şimdi bu videoyu burada kapatın. Kapat. Picasso'ya atfedilen bir söz var. Diyor ki iyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar. Bakın Beyoncé diyor ki bitch divalar çalmaz. Divalar göstere kullanır. Bir de o kullandığını referans gösterir. Üzerine bir saygı çakar ve onun en iyi versiyonunu sunar. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla, mucitlerle olsun ben tekim. Hazırsanız Rönesans albümü neden bir sanat eseri, bunu bu videoda konuşuyoruz. Welcome to the Renaissance. Benim bu yıl en çok dinlenenlerimde 4 şarkı Rönesans albümünden olunca ister istemez dedim ki okey, bunun vakti geldi. Sonra böyle bir Türkçe YouTube'u aradım. Aman Allah'ım. Hiç mi bir Türkçe konuşan insan Rönesans albümüne metiyeler düzmez? Bu albümün ne kadar büyük bir sanat eseri olduğunu konuşmaz. Konuşmamış. O zaman yine İlkler'in kanalı Sen Beni Sokaklardan Say bu işe el atıyor ve bunu konuşuyoruz. Önce albümün ismiyle başlayalım. Albümün ismi Rönesans. Rönesans ne demek? But the Renaissance is not over. Yeniden doğuş demek Rönesans. Peki bu albüm neden yeniden doğuş ismini almış olabilir? Şöyle hemen bir geriye gidelim, bir düşünelim. Bu albüm ne zaman çıktı? Albümün yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2002. Bir düşünün, 2002'de ne oldu? Ne bitti, ne başladı? Neyi yeniden doğurmuş olabiliriz? Korona. Evet, bu albüm tam koronanın bitmesi, bütün o eve kapanmaların, pandemi süreçlerinin bitmesine denk geliyor. Dolayısıyla aslında adından daha anladığımız, kraliçe diyor ki bir dönem kapandı, yepyeni bir dönem başlıyor ve ben size bu albümü armağan ediyorum. Buyurun eğlenin, buyurun dans edin. Şimdi pandemi gibi insanların çokça korktuğu, çok tedirgin olduğu, günlerce, haftalarca evden çıkmadığı bir süreci düşünün. Hepimiz ne kadar karamsardık, hepimiz ne kadar umutsuzduk, bilmiyorduk ne olacağını, bir bilinmezlik süreci vardı. Sürekli haberleri takip ediyorduk ve kimilerimiz için gerçekten çok ağır ve zor geçen bir dönemdi. Dolayısıyla bu dönemin hemen arkasına Yeniden Doğuş adı verilen bir albümle girmek gerçekten iddialı ve umut verici. Ve diyor ki ben bir şeyleri yeniden doğuruyorum. Bu ne demek? Aslında bir noktada var olan bir şeyleri kullanacağım. Dolayısıyla onlara hazır olun. Bir şeyler vardı önceden. Onun üzerine koyacağım. Ve bir yanıyla da diyor ki bu koyduklarımla da bir şeyleri değiştireceğim. Bakın sadece isminden söylüyor tüm bunları. Bu albüm bir devrin bittiğini müzikle, aşkla, dansla hepimizin yeniden doğduğunu sembolize ediyor. Peki kim bu hepimiz? Albümün müzikal kısmında daha çok bundan bahsedeceğim ama bu hepimiz dediği siyahiler. Çünkü albüm tamamen siyahi kültür üzerine kurulu. Queer topluluk, burada bütün LGBTİ artıları içine alan, onlara referans ve selam gönderen birçok öğe ve parça var. Kadınlar, özellikle albümde kendi bedenini sevme ve beden olumlama üzerine bazı öğeler ve parçalar var ki bu sadece kadınlar için değil, bence bütün insanlar için çok önemli. 4. Bunların dışında kalan yine herkes, aslında bütün azınlıkları kapsayan bir hepimiz algısı var bu albümde. Peki albümün kapağına baktığımızda ne görüyoruz? Albüm kapağında böyle ışıltılı, disco topuna benzeyen bir atın üzerinde Beyoncé'yi neredeyse çıplak görüyoruz. Bu albüm için 2 farklı versiyon çekilmiş. Versiyon 1 ve versiyon 2. Ama Beyoncé versiyon 1'de karar kılıyor. Bu albüm asla tesadüflerden oluşan bir albüm değil. Her şey o kadar detaylı düşünülmüş, o kadar detaylı planlanmış ki albüm kapağının direkt referans ettiği bir şey var. John Collier'ın Lady Godiva adlı bir tablosu var ve aslında albüm kapağı bu tabloyu refere ediyor. Peki Lady Godiva figürü ne ifade ediyor? Uzunca hikayesini anlatmayacağım ama özetle şunu söyleyebiliriz. Lady Godiva'nın kocası kral halktan çok fazla vergi alıyor. Lady Godiva da diyor ki bu vergileri indir. Kral da diyor ki okey, o zaman atın üzerine çırılçıplak sokaklarda dolaş. Ben de bu vergileri indireyim. Lady Godiva da tamam diyor. Yani aslında halkı için kendini feda ediyor ve çırılçıplak sokakta dolaşıyor. Sadece saçları örtüyor vücudunu. Ve halk da Lady Godiva'yı çok sevdiği için evlerine kapanıyor ve efsaneye, yani söylentilere göre Lady Godiva'yı
çıplak olarak görmüyorlar. Yani aslında halkı için, tebaası için kendini feda etme var Lady Godiva'nın hikayesinde. Dolayısıyla Beyoncé de diyor ki atımın üstündeyim ve ey halkım, ey tebaam, ey faniler, sizin için kendimi feda ediyorum. Bu albümle geliyorum diyor. Albüm kapağının ikinci anlamı da Stüdyo 54'ten Bianca Jagger'ın mekana atla girmesi. Şimdi Stüdyo 54 ne? Bianca Jagger kim? Hemen kısaca bunlardan bahsedelim. Stüdyo 54 New York Manhattan'da bulunan ve 1970'lerin aslında bütün o eğlencesinin, lüksünün, şaşasının yaşandığı çok ünlü bir gece kulübü. Birazdan bahsedeceğim. Beyoncé'nin albümünde de Stüdyo 54 atmosferine, oranın o şaşasına gönderme var. Fakat Bianca Jagger'ın mekana atla girmesi bir şey ifade ediyor. Şimdi Bianca Jagger kim? Mick Jagger'ın karısı olarak tanıyor olabilirsiniz bazılarınız. Ama aslında kendi başına bir moda ikonu, bir pop ikon ve bir aktivist, üstelik Nikaragualı. Şimdi düşünün 70'lerde bir gece kulübüne Amerika'da daha hala siyah beyaz ayrımının olduğu bir dönemde Nikaragualı yani beyaz olmayan bir kadın gece kulübüne atla giriyor. Bunun birkaç anlamı var aslında. Mesela bir anlamı beyaz olmayan bir kadının erkeklerin egemen olduğu bir yere atla girmesi aslında büyük bir güç göstergesi. Yani kadınlığıyla, ötekiliğiyle bütün oradaki beyaz erkekleri domine eden bir girişten bahsediyoruz. Dolayısıyla ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan bir eylem bu. Bir başka anlam şu olabilir. Düşünün alkol kullanılıyor, bir yandan belki uyuşturucular kullanılıyor, insanlar dans ediyorlar, eğleniyorlar ve buradaki lüks ve şatafatın içerisine el arttırıyorum deyip atla girmek gerçekten hani o artık cherry on the top dediğimiz yani olmazların oldurulduğu bir level yani artık oradaki eğlenceyi başka bir level'a taşımaktan bahsediyoruz. Bugün bile yani düşünün herhangi bir gece kulübüne gittiniz çat içeriye bir tane kadın atla giriyor. Beyninizin o an nasıl şaşıracağını, nasıl bir sürpriz yaşayacağınızı düşünün. Değil mi? Yani bugün bile hiç kulağa normal gelmiyor ki 74 yılında böyle bir olay yaşandığında olmazların oldurulduğu böyle bir fantazi aslında bu. Bir yandan da şunu düşünün. Böyle alkollü bir ortamda böyle bir olayın yaşanması eğer birazcık çakır keyifseniz gerçekliğinizi bükecek bir şey. Yani şu an ben sarhoşum ve gerçek mi görüyorum yoksa bu benim hüsnü kuruntum mu? Acaba o kadar içtim ki hayal mi görmeye başladım gibi size kendi gerçekliğinizi sorgulatacak bir olay. Dolayısıyla bir diskoda at üzerine gelen bir kadın aslında size bir fantazi, bir halüsinasyon, gerçek olamayacak kadar şaşalı bir şey gösteriyor. Bir yandan da dediğim gibi yani bu kadar paranın, zevkin, hedonik bir atmosferin içerisinde aslında size lüksün yani fevkaladenin de fevkindeyi yaşatıyor. Size lüksün de lüksünü hani gösteriyor. Böyle bir sembolizmi var aslında bu fotoğrafın. Şimdi buralardan düşününce Beyoncé'nin bir albüm kapağına böyle bir fotoğraf koyması ve hem Lady Godiva hem Bianca Jagger referanslarını kullanıyor olması önemli bir şey söylüyor. Yani daha kapaktan diyor ki bu albümü elinize aldınız. Birazdan size lüks, şatafat, fantazi, gerçek mi hayal mi, güç ve tüm bunları yapma sebebim sizsiniz. Tebaama kendimi sunmak gibi anlamlar veriyor. Yani daha kapaktan çok güçlü bir görsel mesajla giriyor aslında bizim bütün o entelektüel ve sanatsal dünyamıza. Yeterli mi? Yetmez. Stüdyo 54 peki neden önemli? Dediğim gibi Manhattan, New York'un en önemli gece kulübü. Döneminin en hype gece kulübü. Kimler var peki burada? Andy Warhol, Grace Jones, Elton John, Nile Rodgers, Calvin Klein, David Bowie, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, Jack Nicholson, Yves Saint Laurent gibi pop kültürünün ve modanın en önemli simgeleri burada takılıyor. Yani burası öyle herhangi bir gece kulübü değil. Bayağı yetişkinler için kurulmuş bir tema parkı gibi burası. Olmayanların oldurulduğu bir yerden bahsediyorum size. Bir fantazi dünyasından bahsediyorum. Beyoncé müzikal olarak da hem kendisinin daha önce yapmadığını hem de birçok sanatçının yapmadığı bir şeyi yapıyor. Tüm albüm tek bir playlist gibi ilerliyor. Yani normalde nasıl olur şarkılar? İşte bir A'sı olur, B'si olur, belki C'si olur. Şarkı başlar ve biter, değil mi? Bu albümde o yok. Bu albümde biz şunu görüyoruz. Şarkı başlıyor.
kendi içinde birkaç şarkıya ayrılıyor bazı parçalar. Yani gerçekten öyle bir müzikal yelpaze ve harmoni var ki ama şarkı bitmiyor. Hop bir sonraki parçaya bağlanıyor gibi. Dolayısıyla aslında tek bir dev DJ playlisti gibi kurgulanmış albüm. Pop müzik açısından çok yenilikçi ve bir o kadar da heyecan verici bence bir değişim bu, dönüşüm. Playlist gibi kurgulanan bu albümde bir yandan her parça kendi içinde tutarlı ve bütünlüğe sahip. Bir yandan da ayrı ayrı hikayeler anlatıyorlar ama her parça aynı ve lineer gitmiyor. Bazı parçaların içinde o kadar farklı öğeler duyuyorsunuz ki hayran kalmamak elde değil. Bütün bir albüme baktığımızda bir iki müzik türü değil, bayağı farklı müzik türleri kullanılmış. Bu anlamıyla da oldukça yenilikçi. Albümün içinde yer alan müzik türleri ve alt türler şöyle. 1970'lerin Black Dance müziği var, yani siyahi dans müziği var. House müzik var, disco öğeleri var, pop var, R&B var. Bununla beraber bazı alt türler de var. Mesela Detroit Techno duyuyoruz, Dembow duyuyoruz, Raggatune duyuyoruz, garaj müzik duyuyoruz. Afrobeats var, Boogie var, Gospel var, Miami Bass var, Psychedelic Soul, Hip Hop, T-Rap, New Jack Swing, Jersey Club, Chicago House, Deep House, Electro House, Hip House, Sydney Pop, Hyper Pop, Dancehall ve New Disco var. Albümün ne kadar kompleks olduğunu bilmem, anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi aslında bu albüm bütün bir siyah kültürü, siyah müzik kültürünü ve ötekileri, azınlıkları temsil eden, onları onurlandıran bir albüm. Bunu müzikal olarak birçok referansla yapıyor aslında. Beyoncé'nin vokal performansı daha önce hiçbir albümde görmediğimiz kadar çok çeşitli ve gerçekten bize geniş bir yelpaze sunuyor. Wait to back it up. Your ex is a joke, but it ain't crack enough. Love don't. This is how we live. Swing moments like this. This is how we grow. This is how we give. And it is as petty as you are. Never ready, never like we ain't got time. Bir kere vokal anlamıyla yaptığı her şey başlı başına zaten mükemmel. Bir yandan da şarkılarda kullandığı referanslar veya çalıştığı kişiler bu albümün tek başına yapılmadığını, kolektif bir iş olduğunu bize vurguluyor. Tek tek bütün parçalara girmeyeceğim, hem teliften hem de zamandan dolayı. İlk gözümüze çarpan parça Heal It parçası. Bu parçada Beyoncé'nin Destiny's Child döneminde aslında onu giydiren Uncle Johnny'ye, Johnny amcasına bir gönderme var. Hit It şarkısında Uncle Johnny made my dress diyerek kendi amcası olan, eşcinsel amcası olan Uncle Johnny'yi onurlandırıyor ve onu ölümsüz bir yere koyuyor. I want to dedicate this award to my Uncle Johnny, the most fabulous gay man I've ever known and I ever knew. Yine bu albümün birçok parçasında queer sanatçılara övgü var. Mesela Cozy ve Alien Superstars parçalarında ünlü siyahi trans DJ Honey Dijon ile çalışıyor. Bu çok önemli bir görünürlük aslında ve bir yandan sadece tarihsel referanslar değil, günümüzün referanslarını da kullandığını görüyoruz. Ya da Pure Honey şarkısında 1990'ların çok önemli bir drag queen'i Moira Renee'nin Honey, Miss Honey gibi bir tekrarı var. Onun aslında bir şovundan, onun bir gösterisinden aldığı bu sesi kullanıyor. Miss Honey! 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 Miss Honey!
Plastic of the Sofa'da yine queer R&B şarkıcı olan Sid var. Bu şarkının yazarlarından biri olarak görüyoruz onu. Cozy bu albümdeki çok önemli parçalardan biri. Çünkü kendini sevmeyi, kendi bedenini sevmeyi, siyah veya bir başka ırktan olmanın hiçbir öneminin olmadığını vurguluyor bize. Kafit parçasında efsanevi siyahi gitarist Nile Rodgers'la çalışıyor. 80'ler ve 70'lerde çok önemli olan bir ikonu Grace Jones'u görüyoruz bu albümde. Church Girl parçasında hem Tanrı'dan korkabileceğimizi hem de eğlenebileceğimiz, yani bu ikisinin bir arada olabileceğini, mümkün olduğunu söylüyor Beyoncé. Bunu yaparken de çok önemli bir müzik grubunun referansını kullanıyor. Clark Sisters'ın Center of Tailville şarkısını kullanıyor aslında template olarak, şarkının ana ritmi olarak. Ve burada gospel tarzı, yani kilise müziği ile T-Rap'in beraber kullanıldığını görüyoruz ki Break My Soul ballroom kültürünü, tamamen o ötekilerin, queer hareketin, trans hareketin yarattığı Amerika'da başlayan ballroom kültürüne dayanan bir parça. Tamamen bu kültüre selam gönderen, saygı gönderen inanılmaz bir vlogger parça. Mesela America Has a Problem diyerek yine 80'lerdeki rap'e bir gönderme yapıyor. Ve en büyük bombayı bence albümün sonuna koyuyor. Donna Summer'a inanılmaz bir saygı gösterisi. Onun çok önemli bir hitini alıp yeniden yorumluyor. Bambaşka bir şeye çeviriyor. Ve aslında bunu yaparken de Donna Summer'ın yaşarken hak etmediği saygıyı, değeri ona geri vermeye çalışıyor. Muazzam. Albümün genelinde Beyoncé'nin vokalinden bahsettim ama bir o kadar prodüksiyonu da çok iyi. Prodüksiyon ekibinde Nile Rodgers var demiştim. Başka kimler var? Pharrell Williams'ı görüyoruz burada. Yine The Dream ve Rafael Sadek gibi isimler var. Ve dediğim gibi albümün bütün bir DJ set gibi olması, böyle kurgulanması, kesintisiz olarak devam etmesi aslında Beyoncé'nin ne kadar titiz olduğunu gösteriyor. Bakın hiç kimse bana bu albümün müzikal olarak kötü, yetersiz falan söyleyemez. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Varsa müzikten anlayan, varsa o baba yiğit gelsin tartışalım. Neden? Çünkü hem geçmiş referansları kullanarak hem de güncel sanatçılarla, güncel yaratıcılarla işbirliği yaparak aslında Beyoncé bu albümde diyor ki arkadaşlar, ben sadece bir performer, bir performansçı değilim. Sadece bir şarkıcı değilim. Aynı zamanda bir küratörüm diyor. Çünkü bir kürasyon görüyoruz burada. Aynı zamanda bir vizyonerim diyor. Bir yandan bir sanat yönetmenliği görüyoruz. Yani tüm bunlar birleşince zaten ortaya bir masterpiece çıkıyor. Ki bu albüm için her türlü masterpiece diyebiliriz. Çünkü bu albümde hem kimlikler üzerine, hem özgürlükler üzerine, hem kendini sevme üzerine çokça mesaj var. Bu da bizi albümün sadece basit bir pop albümü ve o anki moddan, o anki kötülüklerden kaçışı simgelediğini değil de aslında toplumsal bir dayanışmayı temsil ettiğini, hep beraber bir iyilik halini öncelediğini gösteriyor. Aslında albümün kolektif olarak bizi iyileştirdiğini söylemek çok mümkün. Bu da sanatın iyileştirici gücünü zaten bize gösteriyor. Rönesans aslında bir tabloya bakmak gibi. Çünkü dediğim gibi her müzikal parça kendi içinde birkaç parçaya ayrılıyor. Her birinin kendi akışı, kendi hikayesi, kendi dinamiği ve yaptığı yenilikler var. Dolayısıyla bütün bu spektruma baktığımızda aslında albüm sanki bir tablo gibi. O kadar ince işlenmiş, o kadar iyi bir kompozisyon sunuyor ki bize dinleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği ve bunu sadece eğlenme güdüsüyle değil, politik ve felsefi güdülerle de yaptığını görüyoruz. Bir sanat eserinden neyi bekleriz? Aslında tarihsel bir bağlama oturmasını, bununla beraber anı ya da duygusal dünyamızda bir yerlere dokunması, bir yerleri hareket ettirmesini bekleriz. Rönesans albümü tam olarak bunu yapıyor. Sosyal ve toplumsal bir arka planı var bu albümün. Müzikal olarak kullandığı tüm referansların politik, sosyal veya antropolojik bazı kökleri var. Oralara dayanan, giden uçları var. Böyle bakıldığında aslında tam anlamıyla bir sanat eserinden bahsediyoruz. Yani bunun aksini gerçekten iddia eden birisi olamaz.
Bir sanat eserinden beklentimiz nedir? Onun kalıcı olması aynı zamanda, değil mi? Dolayısıyla bu albümün ben henüz değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum. Bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu albümün aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu o zaman anlayacağız. Rönesans modern çağın müzik standartlarını yeniden tanımlamakla kalmıyor bence. Bir yandan kültürel bir fenomen olarak da kalıcılığını sürdürecek. Çünkü albümün ele aldığı temalar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek türden. Özellikle mesela Break My Soul gibi parçalar hem bireysel hem de kolektif bir başkaldırının manifestosu gibi bence. Bu albüm Grammy'lerde de Beyoncé'ye en fazla Grammy ödülü olan sanatçı unvanını kazandırdı. 9 dalda aday oldu albüm. Fakat 4 dalda Grammy kazandı. En iyi dans elektronik albümü Rönesans aldı. En iyi dans elektronik kaydını Break My Soul, en iyi R&B şarkısını Cuff It ve en iyi geleneksel R&B performansını da Plastic of the Sofa aldı. Bir yandan da işin eğlenceli kısmına gelelim. Çünkü bu albümün sadece görsel ve müzikal kısmıydı. Bir de bunun dünya turnesi kısmı var ki o bence bambaşka bir video konusu. Ama şöyle kısaca öne çıkanlara, highlight dediğimiz olaylara bir değinmek istiyorum burayı kapatmadan önce. Bildiğimiz üzere bu albüm bir dünya turnesi de gerçekleştirir. Renaissance World Tour yapıldı ve bu turnede belli başlı çok önemli olaylar, dikkat çeken olaylar yaşandı. Bunlardan ilki bazı ülkelerin, örneğin İsveç gibi ekonomilerine etki etti ve aslına bakarsanız enflasyonlarını yükseltti. Haziran 2023'teki konser ülkede enflasyonun artışına sebep oldu. Başka bir önemli olay Polonya'da metro masraflarını Beyoncé üstlendi. Bilmeyenleriniz için konserin Varşova ayağında metro gece yarısından sonra çalışmıyordu ama Beyoncé diva dedi ki bir dakika, ben hayranlarım için her şeyi yaparım. Bu gece açın metroyu, parasını ben ödüyorum. Oh wow. Bu gerçekten hayranlara yapılmış inanılmaz büyük bir jest. Bir başka öne çıkan haber ise Beyoncé'nin Atlanta konseriydi. Bu konser şehir ekonomisine toplamda 127 milyon dolarlık bir katkı yaptı. Konser için gelen hayranlar otel rezervasyonlarının %80'ini doldurmuşlar. Bu da normal bir dönemden %50 fazla gelir artışına neden olmuş. Düşünün sadece bir konserle nasıl bir ekonomi yaratabiliyorsunuz. Benzer bir etki konserin Londra ayağında da yaşandı. Normalde Londra'ya gelen turist sayısının çok daha üzerinde bir turist akın etti konsere. Böyle olunca hem otellerde hem de hizmet veren kafe, restoran vesaire birçok yerde ciddi bir turist artışı yaşandı. Bir yandan da konser tişörtleri satış rekorları kırdı. Son yıllarda belki dikkatinizi çekmiştir. En azından ben daha fazla dikkat eder oldum. Konserlerin veya markaların merchleri satılıyor. Bence Beyoncé ile beraber bu çok ciddi bir ivme aldı. Bütün konser boyunca sahnede giydiği özel tasarımlarla sürekli zaten gündem oluyordu Beyoncé ve konser için üretilen tişörtler, çantalar, hoodiler de inanılmaz rağbet gördü. Hatta öyle ki ikinci el pazarlarında aynı fiyatın 10 katına satılmaya başlandı. Dolayısıyla moda endüstrisinde de bir hareketlenme yarattı denilebilir. Hatta sadece kendi merchleriyle değil, Paris ayağında gerçekten bir moda şovu yaptı Beyoncé. Ve normalde bir lüks markadan ne bekleriz? İşte siz o markayı giydiğinizde sizin değerinizin arttığı düşünülür değil mi? Daha böyle Orta Doğu kafasında. İşte marka giyeyim, üzerimde görünsün, ben daha önemli olayım. Ama bir divaysanız tam tersi oluyor. Öyle ki Beyoncé konser boyunca giydiği bütün markaların hisselerini arttırdı. Yani sizin anlayacağınız Rönesans sadece basit bir albüm ve sıradan bir konser serisi değildi. Dönemin ruhunu yakalayan, geçmişi ve geleceği birleştiren bir başyapıttan bahsediyoruz. Pop müzik tarihinde bir mihenk taşı olarak hatırlanacak bu albüm, Beyoncé'nin neden zamanımızın en önemli sanatçılarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Rönesans albümü dinleyicisine sadece bir müzik şöleni yaşatmıyor. Bir yaşam deneyimi sunuyor ki bu nedenle de bir sanat eseri haline geliyor. Öyle ki bu sanat eseri şehirlere, ülkelere ekonomik olarak can veriyor, sosyal olarak hareketlendiriyor, politik olarak güçlü söylemler üretiyor, dans ettiriyor, sosyal medya trendlerini belirliyor. Kısacası birkaç alanda ciddi bir fenomen haline geliyor. Bu albümle ilgili bıraksanız daha saatlerce konuşabilirim ancak videoyu burada bitirmek istiyorum. Sizlerin bu albümle ilgili görüşlerini ve yorumlarını kesinlikle yorumlarda okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi gidin ve bu albümü tekrar bir de bu gözle dinleyin. Hoşça kalın.